Aslında, tıpta multidisipliner yaklaşım çok önemli. Hasta açısından da, hekimler açısından da. Ben de çalıştığım kurumda genel olarak, bütün bilim dallarıyla ama özellikle de genel cerrahi ile omuz omuza bir temasta çalışıyoruz. Bu konulardan biri de obezite cerrahisi. Obezitenin, önemli bir sağlık sorunu olduğunu biliyoruz. Çünkü obezite çeşitli malinitelere, kanserlere de yol açıyor. Mesela kolon kanserinin önemli faktörlerinden biridir obezite. Diğer tür sağlık sorunları da yol açıyor. İskemik kalp hastalıkları, beyinle ilgili inmeler çok daha fazla görülüyor. Böyle olunca obeziteyi mutlaka tedavi etmek gerekiyor. Vücut kitle indeksi dediğimiz obezitede bizim kullandığımız bir indeks var. Bu boy ve kilo arasındaki bir çarpım ve bölme ile ilgili bir indeks. Bu bizim için önemli. Bunun belli bir derece üzerinde, belli bir seviye üzerinde olması ve bazen de yandaş hastalıkların eşlik etmesi, diyabet gibi mutlaka bize hastaya obezite açısından normal medikal tedaviler dışında cerrahide bir seçenek olarak sunmamıza sağlıyor. Daha önce bir takım endoskopik yöntemler de vardı, intragastrik olan. Artık bunları çok seçili hastalarda az miktarda kullanıyoruz. Bugün için eğer hasta obezite açısından bir girişime gerek duyuyorsa bunu genel cerrahi ile değerlendirerek, tabii ki bu değerlendirdiğimiz kurulda sadece gastroenterolog ve genel cerrah değil, psikolog, kardiyolog, endokrinolog, diyetisyen gibi geniş bir yelpazenin olduğu bir kurul var ve burada değerlendirerek hastayı cerrahiye yönlendirebiliyoruz. Son endoskopik yöntemler söz konusu ama hala onlar için çok önümüzde alacağımız yol var. Bugün için birkaç yöntem var fakat tüp mide, sleeve gastrektomi ya da bypass dediğimiz iki yöntem çok başarılı. Hasta ihtiyaç duyduğunda benim hastayı güvenle yönlendirebileceğim bir yöntem. Hastalar başvurduğunda ilk değerlendirmemizde öncelikle bunu endokrinologlar yapıyorlar, psikologlar yapıyorlar. Burada beden kitle indeksi önemli bir faktör. Belli bir indeksin, belli bir değerin altında genelde medikal tedaviyi öneriyoruz. Bunun altında olup da cerrahi için başvuran hastalar var. Sonunda cerrahi komplikasyonları olabilecek, sonuçları olabilecek bir yöntem. Öyle cerrahi yönteme başvuracak ise mutlaka elimizdeki kriterlerin çok doğru olması gerekiyor. O nedenle bize başvuran hastaların bir kısmı bu kriterlere uymadığında onları medikal tedavi için genel cerrahiden endokrine yönlendirebiliyoruz. Çünkü o hastalarda cerrahinin sonuçları son derece üzücü olabilir ve bunları hastalara maruz bırakmak istemiyoruz.